İzole bir ada. Akşam yemeği daveti. Kişi başı 1200 dolar. Şef herkesi bekliyor. Ama burada sunulan şey yemek değil aslında. Karşımızda menü. 2022 yapımı Mark Mylod yönetiminde başrolde Ralph Fiennes ve Anya Taylor-Joy. Görünüşte bir yemek hikayesi, kara komedi etiketi var üstünde. Tabii bir de korku öğeleri sızıyor araya. Süre 107 dakika. Rotten Tomatoes %88, IMDb 7,2. Şimdi filmin önermesi şöyle. 12 misafir, izole bir restoranda Yıldız Şef Slovik'in özel menüsünü tadacak. Lüks, sanat, prestij. Sosyal medyada paylaşılacak bir akşam. Ama akşam ilerledikçe yemekler bir gösteriye dönüyor. Önce küçük rahatsızlıklar, sonra büyük sorular. Slovik'in derdi yemek değil. Misafirler de aslında misafir değil. Yani menü size yemek filmi izlettiğini sanırken bambaşka bir şey yapıyor. Bir sınıf eleştirisi, bir sanatçı feryatı, hatta bir tören sahnesi. Şöyle bir şey var. Filmin gücü kaostan değil, kontrolden geliyor. Ralph Fiennes bir kez bile sesini yükseltmiyor. Her hareketi protokol, her cümle keskin. Mutfak ekibi koreografi gibi çalışıyor. Mekan steril, neredeyse cerrahi. Tabii bu sterillik tedirgin ediyor. Bir korku filminden değil, bir tören sahnesinden geliyor o his. Tempo yavaş ama hiç düşmüyor. Anya Taylor-Joy'un Margot karakteri ise bizim gözümüz. Onun anladığı kadarını biz de anlıyoruz. Filmin pek konuşulmayan tarafı aslında set tasarımı. Her misafir farklı bir toplumsal sınıfı temsil ediyor. Yatırımcılar, eleştirmen, eski yıldızlar, sosyal medya çocukları. Oturma düzeni bile sınıfsal bir harita. Restoranın açık mutfağı, yani şu tiyatro gibi olan yer, aslında bir tiyatro değil, bir Roma arenası. Şef sahnede, misafirler tribünde. Yemekler tabakta gelmiyor, gösteri olarak servisleniyor. Ve burada filmin asıl derdi açığa çıkıyor. Slovik bir intikamcı değil, yorgun bir sanatçı. Yıllarca emek vermiş ama yemeği Instagram pozuna döndürenler o emeği görmüyor bile. Yani menü, yemek metaforuyla yaratıcılığın metalaşmasına bir feryat. Sessiz ama kemiren bir feryat. Peki kimler izlemeli? Kara mizah seviyorsan kesinlikle. Triangle of Sadness, Parasite veya Ready or Not tarzı sınıf gerilimleri ilgini çekiyorsa sen bu film için doğru izleyicisin. Aksiyon arıyorsan film mesafeli gelir. Her şeyi cevaplayan net bir final istiyorsan çıkışta birkaç soru kalır. Yorgos Lanthimos filmlerinden rahatsız oluyorsan menü de seni rahatsız eder. Doğru beklenti şu: bir karakter çalışması, aksiyon değil, atmosfer. Menü göründüğünden çok daha derin bir film. Yemek metaforuyla bizim tüketim alışkanlıklarımızı, sanatın performansa indirgenmesini ve sınıf farklarını masaya yatırıyor. Sessiz ama keskin, rahat ama tedirgin. Ralph Fiennes'in protokol sessizliği uzun süre kulağında çınlıyor. Anya Taylor-Joy'un soğukkanlılığı ise bir yerden tanıdık geliyor. Belki tam da bu yüzden menüyü bir kere izleyip kapatamıyorsun. Tekrar tekrar düşünüyorsun. Bir kara komedi olarak başlayan film son sahnesinde başka bir şeye dönüşüyor. Bu film bence yıllar sonra hala konuşulacak. Peki sen son sahneyi nasıl okudun? Bir intikam mı yoksa bir uzlaşma mı? Yorumlarda buluşalım. Bu tür sessiz ama derin filmler ilgini çekiyorsa abone olabilirsin. Bir sonraki incelemede görüşürüz.